şükür kavuşturana. Yani siz de program yayınlamamızı biliyorsunuz. Daha öncesinde yapmayı planlamıştık aslında. Ama araya tabii bu elzem olay girdiğinden sebep biz de yayınlarımıza bir süre ara verip sonrasında da yayınlarımızın ağırlığını açıkçası deprem Evet. özel üzerinden kurmaya başladık. Deprem özel yayınlarımızı yapıyoruz. İnsanlarımıza olabildiğince bilgilendirmeye çalışıyoruz. Bu yayın da açıkçası o tür yayınlardan birisi olacak. Hem depremle ilgili farkındalık hem o bölgelerin tarihçesiyle ilgili bir ek bilgiler ve tabii ki de konularımız arasında İslam dininin temel niteliklerinden de ikinci bölümde bahsedeceğiz. İlk bölümde Atatürk'ün mirası Hataylı Türkiye Evet. Cumhuriyeti diye başlayacağız sanırım. Evet. Buyurun hocam. Konuşmamı Allah rahmet eylesin. Depremde vefat edenler ve yaralananlar için de acil şifalar, hem yaralananlar hem de vefat edenlerin sahipleri için de sabırlar diliyorum. Esasında benim bir biraderim, küçük biraderim depremize Sizlerin de de kaybınız yıkıntı var. altında Evet. kaldı. 11. gün ancak yıkıntı altından çıkarılabildi. Şükretmemiz neye oldu? Bedeninin, vücudunun sağlam çıkarılmasına şükrettik. Şükrümüz o oldu. Bir Başınız sağ olsun hocam. kardeşim, 4 yeğenim evsiz ve hani barksız derler ya, yıkıntıdan çıktıkları halleriyle ortada kaldılar. Bütün eşyaları, evleri yerle bir oldu. Şimdi onların yerleştirme konusunda e, elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Ben de elimden geldiği kadar destek olmaya çalışıyorum. Çünkü şu anda kalan yeğenlerimin ve kardeşimin de en büyüğü benim. O nedenle bütün Yani kalanların yerleştirilmesi, evlerin dizaynı, onların tekrar yaşama bağlanmalarını sağlamak görevi bana düşüyor. Üzüldüğüm bir konu şu, bir biraderimi, kardeşimi ve bir yeğenimi Antalya'da yerleştirmeye gördük. Ancak üzüldüğüm konu depremzedeleri istismar edilip kiraların fahiş halde tutulması. Hani 2 oda salonu hiç aklınıza gelmeyecek miktarda tuttuk. Bir ev daha kiraladık. O da aklınıza gelmeyecek miktarlarda. Ben onları açıklamıyorum. Kim olduklarını söylemiyorum. Ancak şuna üzüldüm. Demek ki biz ülkemiz gerçekten yardımsever, koşuşturmalı, merhametli. Ancak aramızda maalesef Müslümanlığı boş olan kişiler var. Müslüman ismi altında yaşıyor ama Müslümanlığı boş. Maalesef öyle kişiler de var. Onlara üzülüyorum ve Allah ıslah etsin. Çünkü kazandıkları fahiş kira onlara haramdır. Haksız kazançtır çünkü. Mevcut bereketlerini yerle bir eder haksız kazanç. Üzüldüğüm konu bu ve onlara ben dua ediyorum. İnşallah ıslah olurlar diyorum. Yani bunun benzerini biliyorsunuz çok uzak değil, yakın tarihte havalimanı patlaması sonrası araç bulamayan insanlar, bulan insanlardan da fahiş fiyatlar Aynen. isteyen insanlar da gördük yani. İşte bu Gözleri gördü bunu da yani. maalesef bu kişiler e, az da olsa diyeceğim ülkemizde yaşıyor ama Müslüman Hı ismi hı. altında yaşıyor ve Müslümanlıkları maalesef içi boş. Öyle değerlendiriyor. Şimdi Tabii ki hocam başta. konuyu özellikle ben seçtim. Ben Antakyalıyım, Hataylıyım ve o nedenle içim yanıyor. Ama Atatürk'le Hatay'ı bağlantıladığım zaman e, esasında Atatürk'ün iki mirası oldu. Birincisi Hatay ile Türkiye Cumhuriyeti. İkincisi ise anlaya anlaya, düşüne düşüne okunsun diye Türkçe ana dilimize çevrilmiş Kur'an Atatürk'ün ikinci mirasıdır. Şimdi birinci mirasını şöyle toparlayacağım. Şimdi Hazreti Muhammed aleyhisselam ve rahmetullah diye parantez içinde onu ekleyeceğim. ASR olarak yorumluyorum Hı bunu. hı. Ve Hazreti Muhammed toplumunun uygulamalarında köklü değişiklikler yapmış, muhafazakar davranmamıştı zamanında. Yani Peygamber bizim muhafazakar değildi. Hemen hemen bugüne kadar olan zamanımızın en büyük devrimcilerinden, yenilikçilerinden biriydi Hazreti Muhammed. Yaptığı bütün devrimleri ben toplamıştım. O ayrı bir tartışma, konuşma konusu. Ve her devrimini Hazreti Muhammed Kur'an temelli olarak yapmıştır. Şu
ayete göre şu değişikliği, şu ayete göre şu değişikliği yapmıştır diye onları ben hepsini toparlamıştım ayet ayet Kur'an'da. Aynı devrimsel değişiklikleri asrımızda da kim yaptı? 100 sene önceki zamanda Atatürk yaptı. Ve Atatürk de bütün devrimlerini, yeniliklerini, değişikliklerini hepsini yine Kur'an temelli yapmıştır. Çünkü Gazi Mustafa Kemal Atatürk zamanında annesinden aldığı bir mirasla diyeceğim. Annesi çok Kur'an temelli yetişmiş ve Kur'an temelli yaşayan bir kadındı. Ve Atatürk de annesinden aldığı bu motivasyonla küçüklüğünden itibaren Kur'an'a merak sarmıştı. Çok büyük bir Kur'an bilginiydi Atatürk. Müthiş bir Kur'an bilgisi vardı. Çünkü Filistin'de, Trablusgarp'ta, Suriye'de görevleri sırasında Arapçayı öğrenmişti iyice. Fransızcası da çok iyi. İki dille Kur'an'ı araştırmaya başlamıştı da askerliğinden itibaren bunu yoğunlaştırmıştı esasında Atatürk. Kur'an araştırmacılığını. Ama küçük yaştan başlayan, çünkü annesi onu medreseye göndermek istiyordu. Sonra o gizlice bir şeyler ayarladı ve askeri okula yazdırdı kendini annesinden gizli olarak. Sonra ifşa etti. Onun için Atatürk'ün çok büyük bir Kur'an temelli bilgisi vardı ve bütün devrimlerinin çoğunu hemen hemen Kur'an temelli yapmıştı. İşte bu konuda geçen ay bir kitap çıktı. Ben bu konuyu kendime göre kısaca işlemiştim ama Sayın Yüksek İslam Enstitüsü mezunu Sedat Şenermen arkadaşım bu konuyu kitaplaştırdı ve Atatürk'ün devrimleri Kur'an temellidir diye bir kitap çıktı. Kitap halinde. Ve bu kitap şu anda yeni bu ay piyasaya verildi. Daha doğrusu Şubat ortalarına doğru piyasaya verilen bir kitap oldu. Şimdi Atatürk dine yönelik incelemeleri sırasında araştırıyor ya Kur'an'ı. Bir de bu arada ilk Hristiyan kilisesinin Antakya'da olduğunu anlıyor, öğreniyor. Ve ilk kilise, Hristiyan kilisesi Antakya'daki Saint Pierre Kilisesi'dir. Saint Pierre Kilisesi bu deprem sırasında, depremler diyeceğim çünkü 4 deprem sırasında hiçbir zarar görmedi. Neden? Çünkü bir mağara içinde ve mağaranın bir açık kısmı var. Açık kısmında da duvar var. O da kiliseye girişi sağlıyor. Kapısı var. Dolayısıyla kayalık içindeydi. Kaya içindeydi Saint Pierre Kilisesi Antakya. Kayaya Bir şekildeydi oyulmuş bir ve şekilde kilise. mağaranın içinde sonu bulunmayan çok kilometrelerce bir tünel var. O nereye çıkıyor? Nereye çıkıyor? Artık bilenler biliyor herhalde. Bilemiyorum. Veya biz bilmiyoruz. Fakat ben küçüklüğümden biliyorum. Çünkü biz küçüklüğümüzde sabahları erkenden dağa çıkardık. Saint Pierre Kilisesi'nin olduğu dağa çıkardık ve kekik toplardık. Taze kekik. Dağ kekiği. Ve iki tarafımızı gömleğimiz içine doldururduk kekikleri ve eve gidip salatasını yapardık. Müthiş bir doğa yapısı var çünkü tüm Hatay'ın ve özellikle Antakya'nın. Şimdi başka ne buldu Atatürk yine? İlk cami Antakya'dadır. Habib-i Neccar Camii. Ama maalesef bu depremde Habib-i Neccar Camii'nin hem minaresi yıkıldı hem de yapı çok büyük zararlar gördü. Şimdi Atatürk'ün kafasında Hatay'ın vatan topraklarına katılması saplantısı vardı. Neden? Çünkü Atatürk özellikle Hatay'ın 40 yıllık, 40 asırlık vatan yurdu olduğunu söylüyordu. Vatan yurdu dediği de 40 asırlık Türk yurdu olduğunu söylüyordu Atatürk Hatay'ın. O nedenle tarihsel yönden önemini çok çok iyi biliyordu ve araştırmıştı zaten. Ve Atatürk de Antakya'da, Hatay'da özellikle ve hepsinde ve özellikle Antakya'da merkezdeki nüfusun çok eskilere dayalı bir Türk kökenli olduğunu fark etmişti. O nedenle
Trenle 40 asırlık Türk yurdu yabancıya düşmanı bırakılamaz sözünü söylemiştir Atatürk o dönemde. Şimdi yine Antakya'daki o Saint Pierre Kilisesi Kudüs kadar değerli veya Kudüs'teki değerine yakın bir hac yeridir o Hristiyanlar için. Ve her Nisan ayında binlerce kişi hacca gelir Antakya'ya. Hac yapmaya gelir Saint Pierre Kilisesi'ne. Şimdi dolayısıyla Atatürk'ün kafasında Hatay'ın yeri farklıydı. Çok büyük bir çaba içine girmişti. Ölümüne yakın tüm Hatay'ın değerine ve tarihteki yerini bilme temelli şu söz onundur. 40 asırlık Türk yurdu düşman elinde kalamaz. Ve Hatay benim şahsi meselemdir der. Ve şimdi dolayısıyla ve mutlaka bu ben şahsi mesele olan konu nedeniyle de ben mutlaka Hatay'ı Türk yurduna, Türkiye Cumhuriyeti'ne katacağım diye bir duruma girmişti. Hatta öyle ki Türkiye'ye katılmasından birkaç ay önce Atatürk'ün hastalığı yavaş yavaş ağırlaştığı halde trenle Adana'ya gitti ve gidişinin sebebi de Hatay'daki işgalci olan Fransız kuvvetlerine gözdağı vermek için gitti. Hasta gitti. Ve sağlığını hiçe saydı Hatay için. Enteresandır. Şimdi ama ne acıdır ki onun ömrü Hatay'ı ana vatana yani Türkiye Cumhuriyeti'ne katıldığını göremedi. Şimdi dolayısıyla 7 Temmuz'da Atatürk'ün vefatından sonra 1939'da 7 Temmuz'da 3711 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi karar alıyor ve Hatay Türkiye'nin bir ili olarak ekleniyor Türkiye Cumhuriyeti'ne. 7 Temmuz'da alınan bu karardan demek ki 16 gün sonra 23 Temmuz'da Türk askeri, Türk ordusu Hatay'a giriyor, Antakya'ya giriyor ve Fransız bayrağı indirilip Türk bayrağı çekiliyor. Ve böylece Hatay'ın 23 Temmuz'da Türkiye Cumhuriyeti'ne bir il olarak kesinlikle katılması gerçekleşiyor. Ve bu 23 Temmuz ismine dayanarak da, tarihine dayanarak da tarihsel değeri nedeniyle 23 Temmuz İlkokulu var bizim Antakya'da. Ve ben o ilkokulda mezun oldum. Yani 23 Temmuz, Antakya'nın 23 Temmuz İlkokulu'ndan mezun oldum ben. Tarihin önemli. Okulun devamı olan Hatay'ın en önemli yeri Uzun Çarşısı'dır. Bütün yöresel ürünler, künefe malzemeleri, çökelekler, peynirler, işte katıklı ekmekler, kasaplar, hepsi o Uzun Çarşı'dadırlar. O videosunu gönderdiler bana. O çarşının hemen hemen 2/3 yıkılmış. Yani enteresandır. Şu anda Hatay'ın hemen hemen 4'ü yerle bir Antakya'nın. Şimdi Antakya ve Hatay kelimesini biraz açmam lazım. Hatay vilayetin ismi. Yani mesela İçel diyoruz. Mesela Sakarya diyoruz. Mesela Kocaeli diyoruz. Ama valiliğin olduğu merkez ilçe, mesela Kocaeli'de merkez ilçe İzmit'tir. Sakarya'da merkez ilçe Adapazarı'dır. Hatay'da da merkez ilçe Antakya'dır. Yani vilayetin ismi Hatay, İskenderun bir ilçe. Antakya merkez ilçe. Kırkhan, Reyhanlı, Dörtyol, Yayladağ, Altınözü, onlar hepsi birer, Samandağ, onlar hepsi birer ilçe. Antakya merkez ilçe. Valiliğin ve Büyükşehir Belediyesi'nin bulunduğu merkez ilçe. İkisi farklı isimler çünkü. Ama karıştırılmaması yönünden ben bu açıklamayı yapıyorum. Şimdi dolayısıyla Atatürk'ün iki mirası, bir Hatay'la birlikte olan Türkiye Cumhuriyeti, bir de ana dilimizde anlayalım diye, anlaya okuyup düşünelim diye
Türkçe tercüme edilmiş, meallendirilmiş Kur'an. Atatürk'ün en önemli miras, iki tane miras. Çünkü Kur'an biliyor ki Atatürk anlaşılmak için indirilmiştir. Onun için kolaylaştırılmış bir kitaptır. Yani Kur'an ve döne döne aklınızı kullanın. Tefekkür edin, tezekkür edin, teakkul edin der Kur'an. Yani dolayısıyla Kur'an bir meslek kitabı değildir. Ve Kur'an sadece aklı olana değil, aklını kullanana hitap eden bir kitaptır. Ve Kur'an'da tercüme edenlere bakıyoruz. Ben şu anda elimde benim 26 tane Kur'an tercümesi var. 2 tane İngilizce'de var. Onlara baktığım zaman farklı cümleler kullanılmış tercümelerde. Yani bütün tercümeler aynı değil. Farklı anlamlar ve özellikle kadınlara yönelik ayetlerde tercüme hataları çok. Birbirine uymayan tercüme farklılıkları çok. Şimdi benim ana dilim de Arapça olduğu için ve özellikle bunu fark ettim ben. Kur'an'ın Arapçasıyla bizim Antakya'daki Arapça hemen hemen %30-40 benziyor. Enteresandır o. Ve bizim Antakya'da konuşulan Arapça diğer Arap ülkelerinden farklı. Örneğin ben Suudi Arabistanlı birisiyle zor anlaşırım. Mısırlı'yla zor anlaşırım. Halepli'yle anlaşabiliyorum ama Şam'la anlaşamam mesela. Gibi. Yani ben kongrelerde çünkü biz beraber bazen tanışıyoruz. Benim Hataylı olduğumu duyunca hemen Suriyeli koşuyor zaten. Öğretim üyesi olan arkadaşlar. Hemen sohbete başlıyoruz. Ama Mısırlı'yla sohbet edemiyoruz fazla. Veya Tunuslu'yla fazla edemiyoruz. Faslı'yla edemiyoruz. Ama yine de çat pat anlatıyoruz. Yani temelde. Ama Kur'an Arapçasıyla bizim Antakya Arapçası birbirine benzer tarafları var. O nedenle biz mesela bir fonasyon dediğimiz ağızdan çıkan kelimelerin ince farklılıklarıyla anlam çok değişiyor. Onları yakalayabiliyoruz. Onları değerlendirebiliyoruz. Avantajımız var. Şimdi benim de tabii nedir? 1900 hemen hemen 60'lardan itibaren ben Kur'an araştırmacılığına başladım. Niye başladım? Çünkü ben Antakyalıyım. Hataylıyım. Yani ne demek bu? Biz Hatay'da her türlü dini görüş var. Her türlü mezhepsel görüşler var. İşte benim o zaman kafama araştırmacı kişiliğim küçüklükten beri var. Sorgulayıcı kişiliğim küçüklükten beri var. Yani ben bir şeyi sorgulamadan, iyice anlamadan almıyorum. Kabul etmiyorum, araştırıyorum. Ama bu benim ta küçüklüğümden beri var. Yani sonradan olma bir şey değil. O da beni tabii ne yaptı? Bilim adamlığına sürükledi. Ve özellikle nöroloji branşımız bizim sorgulayıcı bir branştır. Ayrıntılı bir branştır. Aklınızda yatmayan bir nörolojide, beyin işlevinde kesinlikle kabul edemeyiz. Onun için çok araştırırız. Bir de bizim nörolojik muayene bizim hastanın daha kapısından girişiyle başlar. Muayenemiz de bizim biraz uzun sürer. Yani hemen bir iki şeyle biten bir şey değil. Şimdi gelelim sizin sorunuza. Ben bu konuya tekrar döneceğim. Araştırdım. Yeni bir literatür de getirdim hatta geçti elime. Milattan önceki tarihlerden itibaren başlayan bir depremler silsilesi var Antakya'da. Ve Antakya ve İskenderun'un kuruluş tarihi milattan önce 4000'e dayanıyor. Özellikle Antakya'nın evlerinin bulunduğu, şehrin bulunduğu konum nedeniyle çok büyük depremlere sahne olmuştur. Onun için bizim Antakya'da Eskişehir var, Yenişehir var. Eskişehir yani daha önce de mi yıkılıp tekrardan yapıldı diyoruz hocam? Ve defalarca binlerce kişi depremden vefat etmiştir. Ve bakıyoruz, enteresandır yine Antakya'da tarihçesindeki depremler tarihçesi şeyi var, silsilesi var. Hemen hemen bazen birkaç yıl arka arkaya depremler olmuş. Bazen bir
deprem aynı gün tekrarlamış. Bazı depremler birkaç ay, hatta 14 ay, 20 ay artçı depremler şeklinde devam etmiş. Yani tarihte Antakya'nın depremleri biraz farklı seyretmiş. Hem artçıları çok uzun sürmüş, hem de art arda depremler şeklinde de bir örnekler dolu. Yani o bakımdan Antakya'daki eski şehir kısmı dağın eteğindedir ve dağa dayanır. Asi Nehri'nin akışkan olduğu yatağına yakın olan yerler, onlar her depremde yerle bir oluyor şimdiki gibi. Ve maalesef yeni şehir kısmı Antakya'nın ovaya yapılmış. Ve maalesef Amik Ovası'nda da çok büyük Amik Gölü vardı. O Amik Gölü kurutuldu. Niye kurutuldu? Hangi akla hizmet yapıldı ben çözemedim. Halbuki o bölgenin iklim ve özellikle ürünlerinin yetişmesinde farklılıklar yaratan bir yapıydı o göl. Ve gölün etrafı hep Amik Ovası'ydı. Türkiye'nin en verimli ovalarından biri. Ama maalesef şimdi yapılaşmaya açılmış. Ve biliyorsunuz havaalanı orada. Antakya Havaalanı maalesef Amik Gölü'nün kurutulduğu yerde. Depremde Evet, orada büyük da hasar büyük oldu. çatlamalar olmuş, evet hocam. Olmaması mümkün değil çünkü yumuşak zemin. Şimdi ben yeri gelmişken bir şey söyleyeceğim. Kur'an'da Tevbe suresinin 109. ayetine bakın. Orada bir ikaz var. Bütün insanlara bir ikaz var. Ama anlatılmamış insanlarımıza. Orada der ki evlerinizi dere yataklarına, curuflar üzerine ve dere yataklarına ve onlara yakın sakın binalarınızı yapmayın ikazı var ayette. Peki bu ayet olduğu halde niye insanlarımıza anlatılmamış bu? Niye bu ikaz insanlara aktarılmamış? Tercümelerine bakıyorum, meallere bakıyorum. Kimisi uçurum yatakları demiş. Kimisi yar kenarları demiş. Kimisi bilmem dere kenarları demiş. Ya arkadaş orada cüruf kelimesi var Kur'an'da. Yani dere yatağının cüruf kısmına ve dere yatağı yakınlarına bina yapmayın ikazı var. 1400 yıl önce Kur'an bunu söylemiş. Niye anlatmıyorsunuz insanlarımıza? Ve niye Kur'an'daki aslına sadık tercüme etmiyorsunuz? 26 tane bende şey var. Meal. Her biri farklı kelimelerle tercüme etmiş. Niye ortak kelime olmuyor? Niye copy paste yapıyorsunuz, birbirinin hatalarını devam ettiriyorsunuz? Ve niye tercüme hatalarına insanların kafasını karıştırıyorsunuz? Bunları üzülüyorum. Tercüme hataları kasıtlı mı oluyor yoksa o bilim adamlarının kendi kişisel yorum hataları ve tercüme hataları maalesef. Yani yorum değil, tercüme hataları. Ve tercümede aslına yani Arapçasına çok sadık kalmamak söz konusu oluyor demek diye aklıma gelen. Ya arkadaş kelimeler net belli. Arapçası açık. Niye Arapçasına sadık tercüme etmiyorsun da uydurmuşsun? Orada söylemiş dere yatağı cürufların üzerine demiş. Net Arapçasıyla. Sen uçurum kenarına diye söz söylemiş. Nereden çıkarıyorsun bunu? Nereden uydurdun? Yarın kenarına. Çok farklı. Hayda. Yar nereden çıktı orada? Yani uçurumun kenarı. Ve tercüme 26 Kur'an tercümesinin yarısı hemen hemen uçurum kenarı diye yazmış. İnsanlar onu okuyunca uçurum kenarı diye aklında kalıyor. Dere yatağını düşünmüyor. Onun için görüyoruz bazı şehirlerimizde dere yatağına kurulan binalar yerle bir oluyor selde. Niye? İkaz var. Kur'an'da ikaz etmiş ya. Allah rızası için. Yani o nedenle bazı şeyler Kur'an mucize bir kitap. Ve dikkat edilirse o kadar muazzam güzel bilgiler var ki. Ama insanların kafasını karıştırmadan onları anlatmak lazım. Kaos oluşturmadan. Çünkü Kur'an Taha suresinin 2. ayetinde Ya Muhammed'dir Hazreti Muhammed'e hitap eden biz sana Kur'an'ı sıkıntı çekesin ve sıkıntı veresin diye
indirmedik der. Yani Kur'an'da ufacık bir, ben hep söylüyorum zaten. Yani konferanslarında olsun, diğer yazılarında olsun, YouTube kanalındaki videolarında olsun. Kur'an'da açtığınız zaman, şunu söylerim, kapağını açtığınız zaman bilin ki %100 doğru olmayabilen cümlelerle karşılaşabilirsiniz. Yanlış tercümelerle. Onun için hangi Kur'an'ı açarsanız açın, kim tercüme ederse etsin, yanlış olabilir diye ön yargıyla okumaya başlayın. Ve okuduğunuz bir ayet ufacık sizin içinizde bir sıkıntı yaratma etkisi yaptıysa bilin ki o tercüme yanlıştır. Yani şüpheye düştüğü anda insanlar Evet, orada Kur'an'da değil, tercümede bir sıkıntı olduğunu düşünüyorsunuz. tercümede. Çünkü Allah Kur'an aracılığıyla en ufak bir sıkıntı verici bir şey kesinlikle bildirmemiştir. Sıkıntı veren bir tercüme okursanız bilin ki insandandır. Kur'an'dan değil. Yani suçu hemen Kur'an'a yıkmayın. Suçu Allah'a yıkmayın. Kendinizde bulun. Onun için ben de şöyle bir sonuca vardım zaten bu Kur'an tercümesi ve benim 60 yıllık Kur'an araştırmacılığın sayesinde kesinlikle Kur'an'ı tercüme edecek olan kim olursa olsun, ister bireysel, ister heyet olsun, hepsinin mutlaka psikoloji bilmesi lazım. İnsan psikolojisini bilmeyen kişi Kur'an tercüme ederken yanlış yapıyor. Ben o sonuca vardım. Ben nöropsikiyatri uzmanıyım. Öğretim üyeliyim, nörolog. Ama benim uzmanlığım nöropsikiyatridir. Onun için insan psikolojisini bildiğim için de ben Kur'an'da çok anlamlı olan Arapça kelimelerle karşılaştığım zaman insan psikolojisini düşünüp o birkaç anlam içinden insanlarda kaos oluşturmayacak, sıkıntı oluşturmayacak ve ayetin aslına uygun kelimeyi anlam tercümesi yapmışımdır. O kelimeyi kullanmışımdır. Çünkü o kelime, bazen bir kelime benim bir haftamı alıyordu. Acaba ne desem? Aslında sadık kalmak şartıyla hangi anlamı koysam? Örneğin Nisa suresi 34 en çok insanlarımızın kafasını 1400 yıldır karıştıran ayetlerden biri. Nedir o? Durbuhunna ifadesi var. Nisa suresinin 34. ayetinde. Anlaşamadığınız eşiniz olduğu zaman nasihat edin, olmadı. Yataklarınızı ayırın, olmadı. Odalarınızı ayırın, olmadı. Durbuhunna yapın der. Durbuhunna kelimesinin 8 anlamı var. Ve bu 8 anlamın her biri de Kur'an'da farklı ayetlerde kullanılmış farklı anlamlarda. Ama bir anlamı da dövündür. 8'den biri ama. Şimdi bu 8 anlamın içinden siz o ayete uygun Kur'an'ın ruhuna, bütün Kur'an'ın ruhuna uygun olan anlamı koyacaksınız. Tutmuşlar durbuhunna kelimesi sadece sanki tek anlamı varmış gibi durbuhunna kelimesine meallerin %70'i dövün demişler ya. Allah rızası için. İnsan psikolojisini, erkek psikolojisini, kadın psikolojisini siz düşünmeden ve diğer anlamları dururken aralarından en uygunu seçme fırsatınız varken niye sanki tek anlamı varmış gibi onu seçtiniz? Ve 1400 yıldır insanları kaosa soktunuz. Ve ben hep çırpınıyorum. Ve ne yaptım ben? Kur'an kadını koruyor diye bir kitap. Geçen sefer sizinle konuştuk bunu. Hocam okudum onu, çok Yarıda harika kaldı. bir aydınlatıcı Ben bir kitap. bunu yazmamın nedeni Kur'an temelli Evet. kadına dokunamazsındır. Şiddet uygulayamazsındır. Onu vurgulamak için. Hocam küçük bir soru sorabilir miyim bununla alakalı? Dostların bir kısmı biliyordur, bir kısmı da bilmiyorsa şu anda öğrensinler. Sizin bir Kur'an meali yaptığınız bir kitabınız kitapçılardan Hayır. kaldırıldı değil mi hocam? Yani Uygulama. kitap evlerinden kaldırıldı Yanlış sanırım. uygulama. Nasıl? Şöyle. Evet. Ha, yanlış İşgüzarlar çok. uygulama. Yanlış uygulama. Anladım.
Peki orada yanlış uygulama yapmalarının sebebi, hani orada belli sizin yaptığınız yorumları, mealleri tek tek çıkarıyorlar mı? Şimdi Nasıl mahkeme bu süreci devam kanıya ediyor varıyorlar hocam? Kerem Bey. Bu Ha, konuda konuşmak şöyle ancak istemiyoruz. Anladım. söyleyebileceğim. Tamam. Şimdi, Hı hı. mahkeme çeşitleri var biliyorsunuz. İdari mahkemeler, iş mahkemeleri, ağır ceza mahkemeleri, bir de sulh ceza mahkemeleri var. Kitap Hı hı. yasaklama İyi bölümler. kararını sulh ceza mahkemeleri alıyor. Ve sulh ceza hakimliği oluyor orada. Bir hakim oluyor. Ve diyelim ki Hı hı. 2 numaralı sulh ceza mahkemesinin hakimliğinden bir kitabın bir kitabın yasaklanması konusunda karar alındı. Eğer o Hı karara itiraz hı. edilmez ise o mahkemenin aldığı karar kesindir ve hemen uygulanması lazım. Hı hı. Ancak eğer itiraz edilirse bir haftalık süre içinde, yasal süre, o itiraz o mahkeme tarafından, aynı mahkeme tarafından itiraz reddedilirse başka bir sulh ceza mahkemesine dava dosyası gider. Hı hı. Reddedilirse. Ama kabul ederse kendi bir önceki kararını kabul edip olumsuz karar verirse, o zaman itiraz nedeniyle diğer mahkemeye, sulh cezaya gider. İtiraz edildiği takdirde ikinci mahkeme. İtiraz edilmediği takdirde kesinleşiyor. Yasaklama kararı verirse ikinci mahkemenin kararı kesinleşmiş oluyor. Biz Onu itiraz anlıyorum. ettik. 7 Haziran'da verdik. 2022'de 7 Haziran'da. Şimdi biz hemen hemen gene Haziran'da yaklaşmak üzereyiz. 9 aydır Bir sene oldu ilk kararı neredeyse. alan mahkemeden herhangi bir sonuç bekliyoruz. Hayırlısı olsun inşallah. Hak Yani yolunu bulsun. şunu Doğruyu bulsun söyleyebilirim. diyelim hocam o zaman. Yaptığım tercüme ile ilgili tek bir ayetin tercümesinde bir kelimeyi niye kullanmışım da niye başka kelime kullanmamışım itirazı var. Bir ayet için ama 6100 Öyle mi? 6248 ayetten bir sadece ayete itiraz var. Yani ayet tercüme ile ilgili herhangi bir olay yok, bir itiraz yok. Yaptığım yorumlar nedeniyle itiraz var. Yani Anladım. yaptığım yorumlar aykırı bulunmuş. Neye aykırı bulunmuş? İşte onu işleyeceğiz şimdi. İslam dininin temel ilkelerine aykırı bulunmuş. Benim yaptığım yorumlar. Olay bu. Üzüldüm. Üzülmedim değil. Ama hayırlısı diyoruz. Ve her okuduğumda Kur'an'ı farklı bir şeyin farkına varıyorum. Ve diyorum kendi kendime ben bunu nasıl fark etmemişim. Onun için Kur'an mucize bir kitaptır. Ve bizim ömrümüz Kur'an'ı tam dört dörtlük anlamamızı ve yorumlama yapmamıza ömrümüz vefa etmez. Ve şu anda bütün Kur'an'ın indirildiği Hz. Muhammed'in döneminden itibaren bu asra kadar Kur'an'ı tam olarak dört dörtlük anlayan sadece Hz. Muhammed'dir. Hz. Muhammed'in dışında biz hiçbirimiz onun tırnağına gelemeyiz. Ne kadar Kur'an'ı ben biliyorum diyen varsa Hz. Muhammed'in tırnağına gelmez. Onun için hiç kimse Kur'an'ı anlamını ben doğru biliyorum, beni dinleyin diyemez. Onun için ben ne yapmışım tabii? Kur'an cümlesi bir ayeti yazdığımda ayetle ilgili açıklama yaparken, yorum yaparken herhangi bir görüşüm olmuşsa yanına mutlaka cümlenin sonlanmasına tabii doğrusunu Allah bilir demişimdir. Atatürk ve Tabii. Kur'an'la ilgili bir soru soracağım hocam. Şimdi belli bağnaz mı diyeyim artık onlara, bağnaz bir kesim var bu konuda. Dedikleri şu: Atatürk Türkçeyi dayattı. E, Arapça Kur'an, tek Yani okunması gereken Kur'an Arapça Kur'an'dır. Tek anlaşılır Kur'an şimdi Arapça Kur'an'dır e, diyorlar. işgüzarlar Bir şimdi kısım. hep işgüzarlar çıkıyor ya. Atatürk Hı hı. esasında e, ezan da dahil, Kur'an da dahil 2 dilde önce okunmasını istedi. Camilerde Kur'an okunduğu zaman Arapçası da okunsun, tecvidli, yanında da mutlaka Türkçesini de okuyun diye talimat verdi. Ama işgüzarlar ne yaptı? Türkçesini okumadılar çoğu yerde.
Sadece Arapçasını okumadılar. Sadece Türkçesini okudular. O zaman ne oldu? Yani bilinmesinden korkan bir kesim mi var? Kur'an'ın bilinmesinden, detaylı içeriğinin bilinmesinden mi korkuyorlar acaba? Hani sonuçta bir ana dilin var. Ana dilinde bir kitabı okumak tabii ki özümsemende daha yardımcı olur bir halkın. Yani Türkçe ise Türkçe, İspanyolca ise onu okumak isteyen, İspanyolca okuduğunda kendi dilinde, ana dilinde daha iyi anlar diye Atatürk de kendi dilimizde bir Kur'an Şimdi meali koydu. Elmalı Hamdi dayandığı ayet vasıtasıyla. Zuhruf suresi 44. ayet. Ne diyor orada? Hı hı. Kur'an'ı düşüne düşüne, anlaya anlaya okuyun. Çünkü ondan sorumlusunuz ve sorgulanacaksınız der. Peki Hı hı. Hı sorgulanacağımız hı. ve sorumlu olacağımız kitabın içindekini biz bilmemiz gerekir ki sorularına cevap verelim. Sorumlu olalım. Ben Evet. içinde ne olduğunu bilmediğim kitaptan nasıl sorgulanacağım? Nasıl sorumlu olacağım? Halbuki Fatır suresinin 32. ayetini çok iyi bilmek lazım. Tercümesini çok iyi de yapmak gerekiyor. Fatır 32. Ne der orada? Hz. Muhammed'in en önemli mirası Kur'an'dır. Ve Hz. Muhammed'in mirasçıları Kur'an'ı iman eden bütün insanlardır. Belli bir meslek kitabı değildir Kur'an. Bütün insanlara indirilmiştir. Ya eyyühen nesdir. Ey falan kişiler veya falan grup diye indirilmemiştir Kur'an. Hepimize indirilmiştir. Ve Hz. Muhammed Kur'an'ı anlatan, Kur'an'ı anlatan ve dini öğreten en son mürşid din adamıdır. Hz. Muhammed. Bakın şimdi. Ve ben son kişiyim ama size ben Kur'an'ı miras bırakıyorum. Biz Kur'an'ı iman eden mi? Hepimiz. Hangi yaşta olursak olalım biz Kur'an mirasçısıyız. Hepimiz ama. Belli bir grup değil. Biz Kur'an'ın mirasçısıyız. Ve Hz. Muhammed'e biz yolundaysak Kur'an'a sahiplenmemiz lazım. Şimdi neden? Yani daldan dala atlıyoruz. Şimdi Yok. enteresan. Aynen. İyi gidiyoruz. Çünkü Kur'an'la ilgili gittikçe hep daldan dala atlamak zorundayım. Çünkü ayetler Kur'an'da serpiştirilmiş bilgiler halinde. Şimdi Hac suresinin 78. ayeti, Câsiye suresinin 18. ayetlerinde. İkisine bakalım. Hac suresinin 78'i Hz. Muhammed'e iman edenlere, Kur'an'a iman edenleri toplumu İslam dininin örnek ümmeti görevini verdi bize. Hac suresinin 78. ayeti ile. Bakın bu görev İslam dininin örnek ümmeti olma sorumluluğu Kur'an'a ve Hz. Muhammed'e iman eden bizlere verildi. Peki anlatıldı mı bize bu? Hayır. Gidin din adamı diye geçinenlere sorun. İslam dininin örnek ümmeti olma sorumluluğu verildi mi bize? Verildiyse hangi ayet diye sorun, yok cevap. İşte Kur'an'da gizlenen ve anlatılmayan bilgiler var. Ve onu ben gene sizin gibi bir programda bir program yaptım. Video çekildi. Sayın İlkay Hanım'ın programını yaptık ve orada gizlenen bilgiler ayetlerle anlattım. 1.200.000 kişi izledi. Tabii. Ama Maşallah. bunların anlatılması lazım. Ve biz 1400 Evet. yıldır Kur'an'a iman edenler, Hz. Muhammed'e iman edenler, toplum olarak biz İslam dininin örnek ümmeti olma sorumluluğundayız. 1400 yıldır. Var mı bu sorumluluktasınız diye anlatan? Onun için Kur'an'ı çok iyi bilmeniz lazım. Ana dilinizden okumanız gerekir. İşte Atatürk bunları fark etti. Fatır suresinin 32. ayetini biliyordu. Ve Atatürk Ali İmran suresinin 103. ayetini de biliyordu. Ne diyordu orada? Ey insanlar diyor ayette
Ali İmran 103'te. Sarılacağınız tek şey İslam dini ve İslam dinini anlatan, bütün kurallarını anlatan Kur'an'dır. Dört elle ona sarılın ve parçalanmayın, bölünmeyin. Gruplara ayrışmayın. Daha ne desin yani? Çünkü siz sorumlusunuz. Onun için Hz. Muhammed son Kur'an'ı anlatan görevli. Ondan sonra kim görevli oluyor? Mirası olan Kur'an oluyor. Ne devri başlıyor Hz. Muhammed'den itibaren? İnsanların iman eden kim olursa olsun aklını kullanarak Kur'an'dan kendi dini kurallarını ve dinini öğrenme sorumluluğu başlıyor. Başkalarından değil. Onun için ana dilimizle, anladığımız dilde Kur'an'dan öğrenme sorumluluğundayız biz. O sorumluluğun bilincinde olmamız lazım. Onun için de Atatürk'ün Kur'an'ın tercümesinden başladı, ettirdi, tefsiri de yaptırdı ve o zamanın parasıyla 10 bin lira çıkartıp müftülüklere birer örnek dağıttırdı. Kendi parasıyla. Ve Kur'an'ı mükemmel derecede bilmesinin avantajlarını müthiş şekilde değerlendirdi. Ve Fatır Suresi 28. ayetinde ulema diye ifade geçer. Kim için geçer bu ulema ifadesi? Bilim yapan araştırmacıları tanımlar. Kur'an'ı araştıranlara değil, bilim yapanlara. İnsanlara faydalı bilgiler üretenlere, insanlara faydalı buluşlar üretenlere ulema demiş. Hangi dini görüşte olursa olsun, hangi peygambere inanırsa insan inansın, insanlara faydalı buluşlar, insan hayatını kolaylaştıracak görüşler ileri sürenlere Kur'an ulema der. Ama bu ulema kelimesini başka yerde kullanmışlar 1400 yıldır. Yani daldan dala akıyoruz diye konuştuk ya. Mecburen çünkü şimdi enteresandır. Fatır Suresi'nin bize Kur'an'ı miras bırakmıştı ya. Son mürşit Hz. Muhammed'dir. İnsan olarak mürşit. Son Mehdi Hz. Muhammed'dir. İnsan olarak Mehdi. Son Mesih Hz. Muhammed'dir. İnsan olarak Mesih'tir. Ama Hz. Muhammed'den sonra miras bıraktığı Kur'an mürşitliğe devam ettirdi. Hz. Muhammed'in mürşitliğini devam ettirdi. Ama Kur'an mürşittir. İnsan değil. Kur'an Mehdiliği devam ettirdi. Mehdilik insan değil. Beklenen boşuna bekliyor çünkü Kur'an Mehdi'dir. Mesih, Kur'an Mesih'tir. Olumsuzluklardan arındırılmış demek Mesih. Kur'an Mesih'tir. İnsan değildir. Bu benim Kur'an'dan çıkardığım görüş. Şimdi yine benim enteresan, yine şimdi dinleyenlere de söyleyeceğim şey, Kur'an'la ilgili ne anlatmışsam bunlar benim 60 yıllık araştırmalarım nedeniyle vardığım sonuçlar. Bunlar kendi doğrularımdır. Başka hiç kimsenin benim doğrularımı mutlak kabul etmek zorunluluğu yok. İster kabul eder, ister etmez. Aklına yatan yatar, yatmaz, reddeder. Çünkü gerçek doğruyu bir tek Hz. Muhammed biliyor ve gerçek doğruyu Hz. Muhammed'den önce tabii Allah biliyor. Onun için de doğrusunu Allah bilir dememdeki hikmet budur. Ama insanların çoğu veya bir kısmı da diyeyim, çoğu demeyeyim, doğrusunu Allah bilir benim ifademi yanlış değerlendiriyorlar. Veya kale almıyorlar. Halbuki bu ne demektir? Doğrusunu Allah bilir. Ben doğru söylememiş olabilirim demektir o. Ve benim söylediğim mutlak doğru olmayabilir demektir o. Onun için aklınıza yatmıyorsa benim anlattığım, siz kendi doğrunuza varın. Şimdi bana soruyorlar çünkü bazen. İşte şu konuda sizin görüşünüz ne? Ben de kendi görüşümü söylemiyorum. Ne yapıyorum? Sizin sorunuzun cevabı şu ayette, şu ayette, şu ayette var. Bu ayetleri lütfen okuyun diyorum. Ve kendi doğrunuza varın diyorum. Çünkü biz her birimiz kendi doğrularımızdan sorgulanacağız.
Kendi doğrularımızdan sorumluyuz. Başkasının anlattığı başkasının doğrusundan sorumlu değiliz biz. Başkasının anlattığı kendi görüşünden sorumlu değiliz. Onu kabul etmek zorunda değiliz. O bakımdan hiç kimse kendi görüşünü başkasına kabul ettirmek için zorlayamaz. Kur'an'a terstir. Sakın sakın sen yalnız tebliğ et der. Ama sakın hiç kimseyi kendi görüşüne yapsınlar diye, dönsünler diye veya mutlak inansınlar diye sakın zorlama der. Herkese sorumluluk verildi ya. Kur'an miras bizim için. Sorumluluk, yani herkes kendi görüşü doğrultusunda, kapasitesi doğrultusunda, bilgisi doğrultusunda Kur'an'dan dinini kendi öğrenecekler. Yani her kişi bir nevi kendi peygamberidir. Başkasının konuşmasından veya başkasının söylediğinden veya başkasının yorumundan mutlaka etmeyecek. %100 doğru kabul etmeyebilecek. Aklını kullanacak, tartacak ve içinde sıkıntı olmayacak doğrusuna varması lazım. Hep bir nokta o. Taha suresi 2. Net. Ve siz şimdi beni gene konuşturuyorsunuz. Cuma suresi 5. Cuma suresi 5'i açın mealleri şu anda 100'e yakın meal var. 100'ün üstünde. Açın mealler hiçbiri bu ayeti homojen tarzında, eşit tarzda tercüme etmemişler. Her biri bir çeşit tercüme etmiş. Ya arkadaş net ayet belli, net Arapçasıyla önünde duruyor. Tart, biç ve kendi doğrunu bul. Ne yapmışlar? Şimdi Kur'an'ın bir kullandığı taktikler var. Bir bilgi aktarımında. Taktiklerden bir tanesi, kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla taktiğini uygular. Bunlar benim vardığım sonuçlar. 60 yıllık araştırmacılığım. Ben boşuna araştırmadım Kur'an'ı. Cuma 5. ayet der ki, Tevrat'a iman edenler anlamadan okudukları takdirde Tevrat'ı, içinde ne olduğunu bilmeden cilt cilt kitaplar taşıyan eşekler gibidirlerdir. Bakın kelimeye dikkat edin. Vurgulayıcı bir kelime. İçinde ne olduğunu taşıyan, kitap taşıyan, içinde ne olduğunu bilmediği kitaplara taşıyan eşek gibidir der. Tevrat için der. Peki bu ne demektir? Kızım sana söylüyorum, gelinim sana anla. Yani Tevrat'ı ben örnek gösterdim. Çünkü öyle yaptılar. Kur'an daha bitmemiş çünkü. Cuma 5. ayet, 110. ayet çünkü. Daha bitmemiş. Ama Tevrat'ı öyle yaptılar. Ey Kur'an'a iman edenler, sakın siz de aynı hataya düşmeyin. Siz de içinde ne olduğunu bilmediğiniz kitabı taşıyan duruma getirmeyin kendinizi. Onun için biz size Kur'an'ı veriyoruz. Tevrat'a yanlış yapanlar gibi siz de Kur'an'ı yanlış yapmayın. Yani Kur'an'ı anlamadan okuyan duruma düşmeyin. Ne demek bu? Bunu bu şekilde net anlatan var mı? Net tercüme eden var mı? 3 kişiyiz. Diğer 2 kişi de Yüksek İslam Enstitüsü mezunu. Yok pardon 4 kişiyiz. Diğer 3 kişi de Yüksek İslam Enstitüsü mezunu arkadaşlar. Onlarla biz ekip halinde çalışıyoruz bazen. Birbirimize danışıyoruz. Görüş bildiriyoruz. Allah rızası için Maide suresinin 6. ayeti var. Neyi anlatır o? Tarif eder. Abdest almayı söyler. 2 defa meshedin der. Neyi? Başınızı meshedin, saçınızı ve ayaklarınızı meshedin der. Misahu. İki yerde yıkayın der. Yüzünüzü yıkayın. Ellerinizi dirseklerinize kadar yıkayın. Peki 1400 yıldır ayaklar konusunda bir türlü anlaşamıyorlar. Mealleri açın. 26 tane mealin 13 tanesi yıkayın diyor ayaklar için. Ya arkadaş orada meshedin diyor. Sen niye yıkayın diyorsun? O öyle işine gelmiş. Niye peki değiştiriyorsun ayeti? Arapçasını. Arapçası net. Misahu urus. Başınızı mesedin ve ayaklarınızı mesedin diyor. Bunda bile anlaşamamışlar ya. Yani bazen öyle şeylerle karşılaşıyorum ki üzülüyorum. Ve neler çıkardım. Yani bunda birisi yanlış bir bilgi ortaya atıp arkasından peşinden gidenler mi oluyor? Yoksa
birisi işine geliyordu öyle Şimdi bir yine bir devam ettiriyor. Yani konuyu daha açacağız sorgulamıyor mu? Kerem Bey. Şimdi Hz. Muhammed'in vefatından hemen sonra Müslümanlar arasına 5 kişi katılıyor. Ve bunlar insanları Kur'an'a, imandan uzaklaştırsınlar. Temel stratejileri, inananların sayısı artmasın. Hz. Muhammed'e iman edenlerin, Kur'an'a iman edenlerin sayısı da artmasın diye devreye girdiler. 4 tane Yahudi haham, bir tane de Hristiyan papaz. Ve bunlar kendi camialarında, Yahudi camiasında, İsrailoğulları camiasında 4 haham en üst düzeyde din adamı. Tevrat'ı ve İncil'i çok iyi bilen kişiler. Bunlar ekibin üst düzey idarecileri aynı zamanda. Bir ekip var çünkü. Hristiyan olan papaz da Cüreyc, o da aynı şekilde. Şimdi bunların 4 isimleri ve bu benim anlattığım bir konu, bu konu bir kitap halinde yayınlandı. Abdurrahman Bey tarafından, ilahiyat profesörü. Kitap halinde. Tefsirde İsrailiyat diye kitabın ismi. Oradan aldım. Ve ne yaptılar bunlar? 5 kişi. Ve enteresan, isimlerini vereyim çünkü bir Kur'an mealinde bunların bir tanesinin, Abdullah bin Selam'ın bir ayette zikredilmiş gibi bir şey tercüme yapmışlar bir şeyde. Açıklama yapmışlar, yorum yapmışlar. Bu Yahudi papazın mealde ismini koymuşlar. Abdullah bin Selam, Abdullah bin Seba, Kab el-Ahbar, bir de Vehb. 4 tane. Öteki de Abdülaziz bin Cüreyc, papaz olan. 5 kişi. Ne yaptılar bunlar? 4 yoğun bir din bilgisi sahibiler ve hem İsrailiyette hem Hristiyanlıkta olan rivayetler ve hurafeleri de çok iyi biliyorlar. Ve hikaye anlatma yetenekleri çok. Öykü anlatmaları, tarihsel öyküler anlatma yetenekleri çok. Ve bunlar topluyorlardı toplumu, hikayeler anlatıyorlar, rivayetler anlatıyorlar, hurafeler anlatıyorlar ve kendi Tevrat'ta veya İncil'de sonradan ilave Mişna olan sözde ayet gibi empoze edilen yanlış bilgileri onlara aktardılar. Ve ne yaptılar? İlk 3 tane Kur'an tercümesi yapıldı. Süryanice, İbranice ve Farsça'ya. 14 tane de Kur'an tefsiri yapıldı 700 yılına kadar. Yani 60 yıllık sürede. 14 tane Kur'an tefsirine özellikle kadınlarla ilgili ağırlıklı olarak ve Kur'an'dan uzaklaştırıcı, insanların kafasını karıştırıcı anlamlar empoze ettiler. Ve 14 tefsirde bu anlamlar, bunların empoze ettiği yanlış empozisyonlar, evet, Kur'an'da herhangi bir kelime değişikliği çıkarma veya değiştirme yapamadılar. Tek kelimesine dokunamadılar. Ne yaptılar? Anlam değişikliği yaptılar. Yanlış tercümeler yaptırdılar. Ve tefsirlerde yanlış tercümeler yapmaları yanında hurafeler eklettiler. Şimdi ondan sonra bunlar ilk yapılan tefsirler, ilk yapılan 3 tane tercüme. Ne oldu? Bunlar nasıl olsa Hz. Muhammed'in zamanına yakın yapılmıştır, doğrudur. İnsanları ön yargıya soktu. Ve insanlar bunlara dokunulmaz gözüyle baktığı için copy paste yaptılar. Yani bunları kopyaladılar sürekli. Aynı şeyleri, aynı hataları doğruymuş gibi devam ettirirler. Peki bunların yanlışlıklarının farkına varanlar olmadı mı? Oldu. Ama ne yaptılar? O farkına varanları susturdular. O farkına varanların görüşlerini, bilgilerinin yayılmasını engellediler. Tarihte bu konuda çünkü müthiş bilgili olan insanlar var. Ama bunların o görüşleri engellendi. Ve enteresandır. Onlardan bir tanesi de hapishanede işkenceyle öldürülen İmam-ı Azam Ebu Hanife. Hanefi mezhebinin sözde kurucusu diye empoze edilen imam, mezhep imamı. O müthiş çözmüştü bunu. Bu
yanlışlıkları ve bu yanlışlıkları kimin yaptığını çözmüştü. Ve onun gibi de onlarca kişi tarihte. Ama onlar hasıraltı edildi. Şimdi diyeceksiniz ki sizin görüşünüzde olan var mı? Var. Ben tek başıma değilim. İşte dört kişiyiz şu anda. İkisinin de şeyi var. Üçünün hatta Kur'an tefsirleri, tercümeleri var. Bir tanesinin 12 cilt tefsiri var arkadaşlarımızın. Ve tercümelere bakıyoruz. 26 tane tercümeye bakıyoruz meale. 25'i, 22'si, 23'ü farklı. 3-4 tanesi benim görüşümde. Ve bizim arkadaşların görüşünde. Yani doğruyu bulanlar var. Sadece ben veya bizim arkadaşlar değil yani. Ama o doğruyu bulma meselesi bana çünkü hep söyleniyor ya asıllardan beri böyle geldi, böyle gitmesi lazımken onlar fark etmediler, sen fark ettin. Ben fark etmedim. Tarihte fark edildi. Ama insanlar, o kişiler hem yayamadılar görüşlerini, internet yok ki. Bir de susturuldular zaten. İnsanlar yani menfaati olanlar, rantlarına haber geleceği düşünenler onların konuşmasına müsaade etmediler.